Selam arkadaşlar, nihayet Startnet airdrop dağıtımını onayladı. Yakın bir zamanda bu airdropları sizlerle birlikte alacağız. Hepinizi tebrik ediyorum. Peki bu airdrop para eder mi etmez mi? Gelin birlikte değerlendirelim. Ben proje ekibinden Ali Can, Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, Startnet airdrop açıkladı. Herkes mutlu bir şekilde alacağı airdrop miktarını düşünürken, hayal kurarken birçok kişi TVL airdrop kıyaslamasında bulundu. Ve Startnet'in TVL'si düşük diye yapacağı airdrop'un çok düşük olacağını iddia ettiler arkadaşlar. Ve destek buldular. Bir fut oluştu. Araştırma yok, verilere bakmak yok. Bakacağız kimin haklılık payı daha büyük. Bakacağız. Şaka bir yana biz bu duruma üzüldük arkadaşlar ve 5 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı şekilde durumu izah etmeye karar verdik. Evet, öncelikle TVL nedir onu açıklayayım sizlere arkadaşlar. TVL Total Value Locked, kısaltması TVL, yani toplam kilitli varlıklar anlamına geliyor. Peki bu kilitli varlıklar nasıl oluşuyor? Onu size anlatayım kısaca. Şöyle arkadaşlar, mesela siz gidiyorsunuz swap platformunda bir token'a likidite ekliyorsunuz. Bu TVL sayılıyor. Lending platformuna, borrow yani borç alma, borç verme platformlarına bir teminat gösteriyorsunuz. Bu TVL olarak sayılıyor. Staking platformlarında stake yapıyorsunuz. Bu ne oluyor arkadaşlar? TVL olarak buraya düşüyor. Hatta çok basit bir örnek vereyim. Bir token çıkardınız ve elinizde 100 dolar var. Bu 100 dolarla çıkardığınız token'u birleştiriyorsunuz ve ortaya bir LP çıkıyor. Bir likidite çıkıyor arkadaşlar. Bu likiditede arkadaşlar ne oluyor? Siz elinizdeki 100 dolarla 200 dolarlık bir TVL oluşturuyorsunuz. Yani elinizdeki %50 varlıkla %100 bir varlık ortaya çıkartıyorsunuz. Ve bu da aslında suni bir ne oluyor arkadaşlar? Suni bir TVL ortaya çıkarmış oluyor. Tabii bizim çıkardığımız senin benim çıkardığımız tokenlar her zaman burada DeFi'lamada düşmüyor arkadaşlar. Ama ciddi shitcoin'ler, likiditesi az ama market cap'i yüksek olan shitcoin'ler bunu yaptığında TVL olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi Startnet'in de eksisi bu aslında. İçinde shitcoin'in olmaması, lending platformlarının olmaması var ama güzel getirmemesinden dolayı TVL düşük kalıyor. Bunun Stark token'ıyla yani STRK ile alakası olmadığını şimdi size açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi Jedi Swap var arkadaşlar. Burada en popüler, en TVL'si yüksek olan Jedi Swap var. Onun içine girelim. Bu TVL'yi neler oluşturuyormuş ona bakalım. Buraya girdik arkadaşlar. Şurada TVL ibaresini görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Hatta sizin için şöyle bir yakınlaştırayım şurayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 9 milyon dolarlık TVL'yi neler oluşturuyormuş ona bakalım. Ethereum oluşturuyormuş arkadaşlar 4 milyon dolarını. Sonra USDC oluşturuyormuş. Sonra USDT, DAI, Wrapped BTC, Wrapped ST Ethereum gibi tokenlar, coinler ne yapıyormuş arkadaşlar? Bu TVL'yi bize oluşturuyormuş. Burada gördüğünüz gibi suni bir TVL göremiyoruz arkadaşlar. Çünkü hepsinin varlığı ve likiditesi yüksek olduğu için bizim karşımızda suni bir TVL ortaya çıkmıyor. Şimdi popüler platformlara gelelim arkadaşlar. Son günlerde arkadaşlar Solana var. Solana'ya bir bakalım. Şimdi Solana'da arkadaşlar 1.3 milyar dolarlık bir TVL yani toplam kilitli varlık varmış. Şimdi bu lending ve staking platformlarına geçeceğim. Çünkü Startnet'te bunun örneği çok fazla yok. Hatta çok az diyebilirim arkadaşlar. Burada az önce ne yapmıştık? Jedi Swap'e bakmıştık. DEX platformu. Şimdi biz de gelelim burada Radium'a bakalım. Radium'un TVL'sini görüyorsunuz. 69 milyon dolarlık bir TVL'si varmış. Bu TVL'nin içeriğine baktığımda arkadaşlar şöyle geliyorum. Yine şurayı büyüteyim sizler için. Gördüğünüz gibi bunun %26'sını yani 18 milyon dolarını Radium token'ı oluşturuyormuş. RAI token'ı arkadaşlar Radium'un kendi token'ı yani platformun token'ı. Avantaj 1. Yani burada Startnet tarafında platformların daha token'ı olmadığı için zaten buraya eksi 18 milyon dolar yazabiliriz. Sonrasında arkadaşlar USDC var, tamam. Sol var, tamam diyebiliriz arkadaşlar bunlara. Ama şöyle baktığımızda, şu kısımlara baktığımızda %25'lik kısım arkadaşlar gördüğünüz gibi KS olsun, Slim olsun, Bambu gibi, Atlas gibi çok yüksek likiditesi olmayan projelerin TVL'sini gösteriyor. Yani likiditelerini gösteriyor arkadaşlar. Zaten şuradaki %15'lik kısım da direkt shitcoin'ler diyebiliriz. Yani shitcoin'lerdeki 100 dolar, 200 dolar olarak buraya TVL olarak yansıyor. Yani burada ufak bir suni TVL görebiliriz. Yani bu da demek oluyor ki biz sadece TVL'ye bakmıyoruz anlamına geliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Likidite büyüktür TVL. Yani daha öncelikli kısmımız arkadaşlar bizim likidite. Burada TVL'nin yarısı demeyeyim %30'da arkadaşlar az likiditeden oluşan tokenlar sayesinde bu kadar yüksek göründüğünü görebiliyoruz bu kısımdan. Yani Startnet'le herhangi bir ekosistemin farkı aslında bu. Yani hem tokenlar çok az hem de arkadaşlar shitcoin'ler olsun bu platformlar olsun hepsi az olduğu için, az göründüğü için aslında bu
bu şekilde TV'lerin çok düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bir kıyaslamada büyük projelerle bakalım arkadaşlar. Şimdi Starknet'in TV'si düşüktü. Bakalım bir de Aptos'un TV'si ne kadarmış? Aptos'un TV'sine bakıyoruz. Aptos'un TV'si 65 milyon dolarlık bir TV'si varmış arkadaşlar Aptos'un. Aptos'un fiyatına baktığımda ne görüyorum? 2 milyar dolarlık bir piyasa değeri görüyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada 65 milyon dolar TV'li var ama piyasa değerine baktığımızda ve sırasına baktığımızda bu TV'lerin fiyata çok da etkisi yok anlamına gelir. Yani biz direkt TV'li hiçbir şey anlamına geliyor demiyoruz arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz şey şu. Fiyata çok da bağımlı değil anlamına gelebilir. Yani küçük projelerde bu daha da önemlidir TV'li oranı. Çünkü insanlara, yatırımcılara güven verir. Ama büyük projelerde TV'si yüksek olacak diye bir şey yok. Aynı şekilde EOS'tan örnek verebiliriz. Diğer projelerden Phantom'dan örnek verebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da 93 milyon dolarlık bir TV'li var. Buraya gelip baktığımızda, EOS'a baktığımızda arkadaşlar 71. sıradaymış zaten. Piyasa değerine baktığımızda 784 milyon dolarlık bir piyasa değeri var. Şimdi güzel bilgiler verdik arkadaşlar. Sizden ricam bir beğeni bir de abone ol butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Çok motive oluruz. Şimdiden ben size teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. Şimdi arkadaşlar Starknet airdrop'u para eder mi etmez mi onun sorusuna cevap vereyim. Şöyle arkadaşlar bir kere Layer 2'lerin yaşaması için kaderinde her zaman airdrop yapmak var. Yani bu airdrop'u da güzel yapmak zorunda arkadaşlar. Bakın Arbitrum örneği. Arbitrum çok güzel bir airdrop yapmıştı. Ondan da çok güzel airdroplar kazanmıştık sizlerle birlikte. Ve hala yoluna mükemmel şekilde devam ediyor. Optimizm falan da geçti arkadaşlar aslında içerideki platformlarla beraber. Yani kaderlerinde her zaman ne yapmak var arkadaşlar? Airdrop yapmak var. Peki bunu niye yapıyor? Hem kullanıcı çekecekler hem de maxi oluşturacaklar. Yani bir fanatizm oluşturacaklar arkadaşlar. Starknet Foundation var bir kısımda. Bu Starknet Foundation'ı yakından takip ediyoruz. Üst düzey bir takımı var. Zengin yatırımcıları var. Ve Starknet değerlemesi 8 milyar dolara yakın bir değerleme arkadaşlar. Yani STRK token'un değerlenmesi arkadaşlar 8 milyar dolara yakın. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Aptos'un daha çıkmadan önce yani yatırım aldıktan sonra daha Aptos coin çıkmadan önce değerlemesi 3 milyar dolardı arkadaşlar. Peki bu şu anki değeri ne arkadaşlar? 2 milyar dolar. Hani bu %100 bir veri değil ama her zaman öngörüler de önemli arkadaşlar. 8 milyar dolarlık bir değerleme olduğu için de burada güzel bir market cap oluşacaktır. Yani yüksek bir piyasa değeriyle çıkacaktır arkadaşlar. Airdrop yaparsa da güzel bir airdrop yapacağına inanıyoruz. Yani Starkware olsun, Starknet olsun, geliştiriciler olsun üst düzey bir teknolojiyi ortaya çıkardıklarını savunuyorlar. Bir de bu Starknet'in SS aldık artık hacim yapmayın uyarısı da var. Bu bir hata olarak da görünebilir ama kendilerine de güvendiklerini gösterebilir arkadaşlar bu. Yani kısaca toplumuna önem veren platformlarına sahip çıkan bir ekosistem görüyoruz Starknet tarafında. Güzel airdrop alacağımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Artık beklemek gerekiyor. Şahsen ben arada hala hacim yapıyorum ne olur ne olmaz diye. Belki daha sonrasında bir daha airdrop verirler diye öyle bir paranoyalığa girdim. Hala hacim yapıyorum. Kısacası umutluyuz arkadaşlar. Siz de umutlu olun. Footlara aldırış etmeyin. Son olarak TVL konusunda bir özet geçeyim. TV'lerin düşük kalması içerisinde lending platformlarının, staking platformlarının ve servis platformlarının az olması, güzel getiri getiren yieldlarının olmaması, swap platformlarında likiditesi az olan ama market cap'i yüksek görünen shitcoin'lerinin olmamasından kaynaklı TVL yükselişi göremiyoruz. Bu normal arkadaşlar. Yani TVL airdrop ilişkisi kurmak mantıksız. Umarım güzel bir içerik olmuştur sizler için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.